Merhabalar. Aslen ben petrol mühendisliği, ODTÜ Mühendislik Fakültesindenim. Ama denizin derinliklerinden gelen yüksek frekanslı bir çağrı beni habire denize doğru çağırdı. Ve ODTÜ Sualtı Topluluğu'nda geçirdiğim zaman boyunca bu çağrı iyice güçlendi ve kendimi bir çeşit deli kılığında buldum. Şöyle ki saat 6'da kalkıp acaba bu karides, bu yengeçle ne yapıyor? Bu anemonun içerisindeki canlı nedir? Gibi sorular veya 5 tane 6 tane tüpü arabanın bagajına yükleyip Gökova'ya tek başıma gidip Knidos bölgesinde dalış yapılmamıştır. Burada dalış zaten yasak. 70 metrede ben hangi deniz canlısına rastlayabilirim gibisinden sorulara cevap bulabileceğim noktalarda araştırırken buldum kendimi ve aslında bazı insanlara saçma gelebilecek ama benim soru işaretlerimin içerisini doldurabilecek bir deniz hayvanına dönüştüm açıkçası. Ve bu çalışmalar sırasında gördüm ki aslında bu soru işaretlerini dolduran, bu gaplerin açığını dolduran noktalarda gördüm ki aslında bizim çok bölgemize yönelik çok önemli bir yayın eksikliği, kitap eksikliği var. Ve bir şekilde bu eksikliğin altını doldurmak gerektiğini düşündüm. Ne yaptım? Şöyle bir özetlemek gerekirse aslında durumu. Ermeni vatandaşımız Karakin Deveciyan'ın 1915 senesinde yazdığı Türkiye'de balık ve balıkçılık eserinin ardından gelen dönemde herhangi bir şekilde balıklar haricindeki canlılar hakkında bir takım bilgiler verilmedi. Ve balıklardan da şu slaytta gördüğümüz baraküda, Avrupa baraküdası veya bazılarımızın turna balığı diye bildiği balık veya remora balığı, köpek balıkları, vatozlar ve diğer büyük deniz canlılarının gövdelerine yukarıdaki vantuz bölümüyle yapışarak otostopçu bir yaşam sergileyen remora balığı veyahut da Kızıldeniz göçmeni bir karidesle aynı yuva içerisinde yaşayan karides kaya balığı ya da Akdeniz'in en zehirlisi kumların içerisinde saklanarak üzerinden geçen avları bekleyen trakonya balığı gibi veya burada gördüğümüz çatlaklarda ve deliklerde yaşayan güzelim renkleriyle bir ördek balığı gibi türlerle alakalı bilgileri içeren kitapların olmadığının farkına vardım. Bunun yanı sıra gördüm ki bizim yazdığımız kitaplar, Doğu Akdeniz bölgesine dair yazdığımız kitaplar tamamen Türkiye'de ekonomik öneme sahip balıklar, yani bildiğimiz şeyle, Dilara da zaten bunu yapacaktır, yemeği seven bir toplumuz, yemek tarifleri üzerineydi. Haliyle bir şeyler yapmak gerektiğini gördüm ve aslında Akdeniz'in ne kadar önemli bir nokta olduğunu yavaş yavaş farkına varmaya başladım. Ve ne yaptım? Yaklaşık olarak 2 sene boyunca 0 ila 70 metrelik bölgeler arasında farklı ekosistemlerde gece gündüz 300 adet serbest ve tüplü dalış gerçekleştirdim ve bunların %80'inde yalnızdım. Belki de yalnız olmak gerekiyordu tam anlamıyla bunu deneyimleyebilmek için. Çok ilginç deniz canlılarıyla karşılaştım. Şu fotoğrafta görmüş olduğunuz bazı Akdeniz'in bazı yörelerinde tadı çok sevilen deniz kulağı gibi ya da kıyılarda gezindiğimiz zaman veya şnorkel yaptığımız zaman parlak kabuklarına şanslıysak rastlayabileceğimiz porselen deniz salyangozu ya da kabuğunun etrafı yapışkan tentiküllerle dolu ve avları yakalayan, bu şekilde avları yakalayan balerin deniz kabuğu. Öyle ki bu canlı kayaların altında yaşıyor ve kayadan kurtulduğu zaman, açığa çıktığı zaman delicesine kabuklarını çırparak adeta havada, yani denizde ama havada şu şekilde hareketlerle geriye kaçan bir canlı. Ya da bunun farklı bir renkli, ayrı bir türü gibi deniz canlılarıyla karşılaştım. Tabii bu süreçte çok enteresan bazı sahtekar deniz canlıları da ortaya çıktı. 3-4 santimetre boyunda örümcek, minik örümcek yengeci. Bu canlı bazen ne yapıyor? Geliyor çeşitli süngerleri, algleri kafasının üzerine veya gövdesinin üzerine topluyor ve bir şekilde kendine avcılara karşı kamuflaj sağlıyor. Ya da o uzun ayaklarını gövdesine toplayarak bir kaya görünümü alıyor ve bu şekilde avcılardan korunuyor. Ya da
ölü taklidi yapıyor ters dönerek. Ve bu şekilde avcıların arar gözlerinden sakınıyor. Tabii bazen de kendimi Kızıldeniz'de zannetmemi neden olan şeffaf gövdesi ve ilginç desenleri, güzel renkleriyle anemon karidesi gibi canlılara rastladım. Bu canlılar çok ilginç beraberlikler sergiliyorlar. Şu pembe uçlarını gördüğünüz canlı anemon ve bu anemon dalgalarla salınırken bir şekilde anemonun etrafında yakıcı hücreler var ve bu hücreler sayesinde bu karides geceleri ortaya çıktığı zaman anemonun dışına çıkmıyor ve de ne yapıyor? Balıklar ve diğer avcılardan korunmuş oluyor. Şurada sanırım kalp işaretini gösteremiyorum galiba ama üstte. Görüyorsunuzdur üst tarafta. Ya da bu şeffaf türde olduğu gibi bazı karideslerle karşılaştım. Bu canlıyı çekerken sanırım 15 dakika harcadım en az. Çünkü makinenin fokus olması hakikaten o kadar şeffaf ki çok zordu. Ya da bazı canlılar demiştim ya ortakçıl özellikler gösteriyorlar. Buradaki akrep karidesi gibi. Bunlar ne yapıyor? Gidiyorlar iri ağızlı, mürenlerin, orfozların, naosların ağızlarının etrafına yerleşerek geceleri oradaki parazitleri ve yemek artıklarıyla besleniyorlar. Ya da Kızıldeniz göçmeni 3 santimetre boyundaki bu şeffaf temizlikçi karides gibi. Veyahut da bir amforanın içerisinde Kaş'ta Uluborun batığı replikası vardır. Onun içerisinde bir amforanın içerisinde görüntülediğim 1 santimetre boyundaki yüzen pelajik karides gibi. Şurada da sanırım taşıdığı yumurtaları görebilirsiniz. Bu canlının en ilginç özelliklerinden biri de temizlik esnasında o kadar enteresan bir dans sergiliyor ki size. Hakikaten videolarını görebilirsiniz YouTube'da falan. Veya bu kadar küçük olmasa bile cüce karabida. Bu arkadaşı tanıyorsunuz aslında hepiniz ve afiyetle yiyorsunuz. Bu geceleri ortaya çıkıyor. Avcılardan sakınmak için veya avlarını yakalayabilmek için. Şunlar kum tanecikleri bu arada. Onların arasına saklanarak o kırmızı periskop gibi gözleriyle saklanıyor. Jumbo karides. Ya da bodur ıstakoz gibi güzelim renkleriyle bu tarz canlılarla karşılaştık. Tabii bir de dip yaşamı, bentik yaşam dediğimiz rengarenk bir adeta bitki ve hayvan örtüsünün oluşturduğu bir dip deniz yaşamı var. Şimdi bu deniz yaşamı, dip yaşamı çok önemli bir hadise. Neden derseniz günlük yaşamda farkına varmıyoruz ama her gün sünger, mercan, alg, tunikat veya diğer çeşitler arasında inanılmaz bir kimyasal savaş var olmakta. Peki bunlar ne yapıyorlar? Birbirlerine karşı bir besin avantajı veya mekan, yer, yaşam alanı avantajı kazanmak için habire bünyelerinden normal şartlarda ihtiyaçları olmayan ama daha sonraları özel şartlarda ihtiyaç duyabilecekleri ikincil metabolizma ürünlerini salgılıyorlar. Yani toksik maddeler, zehirli. Bildiğimiz anlamda demek lazım. Peki bunların arasında şu slaytlarda gördüğümüz bu canlıların hepsi sünger. Rengarenk görüntüleri ve şekilleri, güzel şekilleriyle süngerler. Bunlar gerçekten çok fazla sayıda bütün dünya okyanuslarını ve denizleri sarmış vaziyetteler ve inanılmaz yelpazede bir toksik materyal veya etken maddeli biyoaktif bileşiklikleri salgılama özellikleri bulunmakta. Ne mi var bu bileşiklerin arasında? Antisıtma, antiviral, antimikrobiyal, antikanser, anti-AIDS gibi ajanlar bulunmakta. Onun için de bunlar çok önemli. Belki yeni nesil ilaçlar için, belki bünyemize etki etmeyecek ilaçlar için ham madde teşkil edebilir. O yüzden de denizlere baktığımız zaman kafamızda oluşması gereken noktalardan bir tanesi de güzelliklerin haricinde denizler hakikaten önemli biyomateryallerin kaynağı durumundadır. Peki bunca zehir, bunca toksik materyal derken bazı canlılar çıkıyor. Baba diyor ben ilgilenmem, yerim seni. İşte bu deniz tavşanları da 2 santim, 10 santim, 3 santim, 1 milimetre boyundaki bu deniz canlıları da aslında bir nevi kabuklarını yitirmiş salyangozlar gibi düşünebiliriz. Bunlar gidiyorlar, ne yapıyorlar? Süngerler veya yakıcı hücrelerle dolu mercanlar, hidroidlerin üzerindeki kendilerine için yararlı besinleri alırken yararsız, toksik malzemeleri gidiyorlar
şu gördüğünüz vücut uzuvlarında topluyorlar. Bu şekilde de çok rahat, cool bir şekilde etrafta yavaş, ağır hareketlerle dolanırken hiçbir balık, yengeç, karides gelip de bunlara dayılanıp yiyemiyor. O da güzel bir özellik. Tabii bununla yetinmiyorlar. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar bir de rengarenk görüntüleri var ya, o eşsiz güzellikteki renkleri. Bunları da yedikleri canlılardan alıyorlar. O renk pigmentlerinden alıyorlar. Burada da şu an yerken veya çiftleşirken 2 tane var çünkü. Biz süngerin üzerinde görebiliyoruz bir deniz tavşanını. Evet. Peki ne oldu? Yani bunca çaba, bunca delilik, gittik gördük. Bir şekilde bunları bir yerlerde paylaşmak gerekti. Ve ben de bilginin internette serbest ve parasız olması gerektiğine inanan insanlardan biri olarak Wet Blue Diary adında, ıslak mavi günlük adında bir WordPress blog sitesi oluşturdum. Ve bu blog sitesi içerisinde Türkiye Deniz Canlıları Veri Tabanı üst kısımda, tabii evet elimle kapatıyormuşum, bölümünü oluşturdum. Burada istediğiniz gruplardan canlılara tıklayarak bu canlıların detaylarını görebiliyorsunuz. Şu şekilde büyütülmüş fotoğraflarda. Tabii burada önemli bir nokta var. Sakın Google'da veya arama motorlarında yazarken bunu Blue'yu eksiltip yazmayın, wet değeri demeyin. Çünkü karşınıza çıkacak görüntülerden ben kesinlikle sorumlu değilim. Peki dedik ya, bir yayın eksikliği var ve bunu gidermek gerekiyor. Bunun için ne yapmaya çalıştım? Bunun için bir senelik bir çalışma sonucunda içerisinde 400 tür deniz canlısını içeren 800 ila 1000 fotoğraf olan bir rehber, Türkiye Deniz Canlıları Rehberi adında bir rehber ortaya çıktı. Bu da rehberin sayfalarından taş mercanları görebiliyoruz. Bu da mesela Marmara Denizi'nden bir deniz anasının ait sayfa. Şimdi su alt üstünden baktığınız zaman aman ne iğrenç, ne tiksinç hayvan dediğiniz bir canlı, su altından baktığınız zaman bu şekilde görünebilir ve şunu düşünmemizi istiyorum. Aslında oradaki her canlı bir şekilde bir ihtiyaç için vardır ve bu bir ekosistem döngü. Her canlının orada olması gerekiyor. Bazı canlıları ise hani önemli olan noktalarda fazla bilgi olan bazı canlıları ise daha fazla yer vermeye çalıştım. Şimdi dedik ya, kitabın içerisindeki en önemli unsurlardan bir tanesi, bu videonun çalışması gerekiyordu ama. Evet. Belki çalışır. Canlı birliktelikleri. Burada gördüğümüz yengeç kafasına bir sünger geçiriyor. Onu arka ayaklarıyla tutuyor. Ve bu sünger ona bir koruma sağlıyor. O kadar sıkı bir malzemeden yapılmış ki süngerler, bir şekilde balıklar veya diğer canlılar bunu avlamaya çalıştığı zaman bir koruma yapıyor. Sünger nasıl yararlanıyor bu birliktelikten? Sünger de farklı noktalarda gezerek besin avantajı sağlıyor. Evet. Şimdi ikinci konu var. Aslında yine bağlantılı olacak. Bunlar bağlantısız gibi görünse de özünde bağlantılı olan karılar ve bunların hepsi Akdeniz'den gelme. Session'ın başlangıcında güzel bir My Favorite Fish diye bir konuşma geçti ve balık çiftlikleriyle alakalı, balıklarla alakalı ilginç noktalara değinildi. Biz de Bodrum çevresinde Spancız adı altında bir Avrupa Birliği projesi içerisinde çalışmalar yaptık ve buradaki proje mantığı neydi? Süngerler dediğim gibi çok önemli olan biyoaktif maddelere sahip bir takım canlılar ve bu canlılardan potansiyel ilaç ham maddesi veya kozmetik ham madde teşkil edebilecek bir takım türleri alıp balık çiftliklerinin altına yerleştirme ve entegre bir çiftlik kurma fikriydi. Bir şekilde bir önceki şeyde izlediğimiz gibi, session'ın başlangıcındaki videoda izlediğimiz gibi bir şekilde ekolojik tarıma veya ekolojik aquaculture'a, balık üretiminde geçmemiz gerekiyor. Bu da bizim fikrimizdi. Burada ne yapmaya çalışıyoruz? Bir şekilde balık çiftliği artığı, yani balıkların dışkı ve yem artığı olan malzemeleri temizleyebilmek için süngerlerin aşırı derecedeki yüksek filtrasyon kapasitesinden yararlanmak, ayrıca da besin bolluğu sayesinde süngerlerin ve ürettikleri önemli bu yağ aktif malzemelerin
den yararlanarak ikili bir sistem oluşturmaktı. Şimdi ise Spatial adı altında bir 7. çerçeve Avrupa Birliği projesinde seçtiğimiz sünger türünün üretimini, yine balık çiftliği altındaki üretimini optimize etmeye çalışıyoruz. İkinci bir görev olarak ise Azor Adaları Portekiz'in Kızıldeniz, Curaçao ve Akdeniz'de 200 ila 300 metrelerden bir takım bentik yaşam, derin deniz canlılarını toplayarak bunları binlercesini kimyasal analizlerden geçireceğiz. Ve ne yapacağız? Buralardan önemli etken maddeleri olanları alıp İsveç'teki ve İtalya'daki kanser enstitülerine göndererek buradaki ileri kimyasal analizler ve sonuçta özetle önemli ilaç klinik denemelerine sokmayı planlıyoruz. Proje de bu. Evet, şimdi arkadaşlardan rica edersem şöyle bir videomuz var. Şimdi çocukluğumdan beri yani çok önemli bir yer teşkil eden ve çok zamanımı geçiren Akdeniz inanılmaz bir ekosistem. Ve bu Akdeniz ekosistemi Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi ile birlikte okyanuslara kıyasla çok az bir alan kapsamakla beraber bildiğimiz deniz canlılarının %6'sı Akdeniz'de yaşamakta. Bunların yarısı da endemik türler. Orkinos balığı, kırmızı mercan gibi veya Akdeniz foku gibi çok önemli nesli yüksek derecede tehlike altında olan bir takım deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor. Ancak Akdeniz binlerce yıldır insan etkisinin en fazla hissedildiği denizlerden bir tanesi. Bunun nasıl etkiler bunlar? Şöyle ki, endüstriyel ve tarım kaynaklı kirlilik, aşırı avcılık, istilacı türler, küresel ısınma, turizm tesislerini veya evlere yer yaratmak adına biz bu çevreyi, habitatı çok büyük bir şekilde etki ediyoruz ve yok ediyoruz. Şimdi burada bu anlattığım çalışmaların hepsinin özünde aslında Akdeniz'i korumak gerekliliği yatıyor ve bu deniz bizim. Biz de bizi binlerce yıldır besleyen ve bizim olan bir denizi koruyabilmek için insanların öncelikle bu denizi tanıması gerektiğini düşünüyoruz. İçinde nelerin yaşadığını bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve arkamda geçen bu görüntüler de bu amaçla hazırladığımız Mavi İnsanlar adında bir belgesel dizisinin görüntülerinden. Ben diyorum ki Akdeniz'in bizlere anlatacağı daha birçok öykü ve bizi sunacağı birçok deniz ürünü var. Ancak bu güzellikleri yitirmemek adına hepimizin bir şeyler yapması gerekti ve önce onu tanıyarak başlayalım diyorum. Ne dersiniz? Çok güzeldi. Çok sağ olun.